Postmodern Hitler, Bibi lakaplı Benjamin Netanyahu'nun gerçek yüzü. Siyonizm eşittir Nazizm. Herkese merhaba canlar. Biyometrik okuma uzmanı, teknikeri, duygusal mimik ve mikro ifade uzmanınız ben Emrullah Zengin olarak suretler videomuzun 4.'sünü çekiyorum. Ve bu videomuzda Bibi lakaplı Benjamin Netanyahu'nun yüzünü analiz ettim. Buradaki verileri paylaşacağım sizinle. Yüz analizi verilerini paylaşacağım. Bakalım yeni çağın postmodern Hitler lakaplı artık Benjamin Netanyahu'nun yüz ifadesi bize neler söylüyor? Postmodern Hitler, Bibi Benjamin Netanyahu'nun yüz analizini yaptım. Bakalım bize neler söylüyor? İlk başta öne çıkan analiz olarak burada Yandex görselleri ve YouTube videolarını inceledim. Oradaki yüz ifadelerini baz aldım. Biliyorsunuz ki böyle devlet adamları genelde beden dili uzmanlarının eğitimlerini alıyorlar. Birçok estetik yaptırıyorlar. Ama yine de ufak mikro mimik, mikro ifade, mikro saniyeler bazındaki ifadeler gözden kaçmıyor. Ben de izlediğim bu videolarda özellikle bu soykırıma benim de bir tepki vermem gerekiyordu. Hepimiz gibi, hepimizin içi yanıyor. Gözümüzün önünde çocuklar, insanlar canlı canlı yanıyor. Bizim de buna bir tepki vermemiz lazımdı. Sustuklarımızdan sorumluyuz. Hepimiz sorumluyuz. Ben de kendimce bir analiz yaptım ve kısa olacak bir şekilde bir video paylaşıyorum sizlerle beraber. Bibi lakaplı Benjamin Netanyahu'nun yüzünü analiz ettiğimde öne çıkan ilk analizler, ilk gözüme çarpanlar yanakların şişkinliğinden duygularına hakim olan, duygularını yansıtmak istemeyen biri olduğu, donuk bakışlarından iç dünyası çok karmaşık, göz hizası ve dudak hizalarının aşağı yönlü olmasından karamsar biri olduğu anlamlarını tanıdıkça yorumluyor olacağız. Detaylı da bir analiz yaptım. Videolar eşliğinde videolarına baktım ve buradaki analizleri de yaptım. Özellikle son çıktığı canlı yayınları takip ettim. Şu anda telif hakları nedeniyle çok paylaşamıyorum burada. Ama detaylı analizinde ise kara yüz ve çene iriliğinden sert biri, özgüvenli ve azimli olabileceği, büyük kulaklardan cesur, yüzün en çok yer kaplayan kısmı olarak kaşları ile ağzı arasındaki bölge göze çarpıyor. Bu nedenle duygu dünyasında daha çok mücadele verdiğini, sarkmış yanaklardan duygularını bastıran biri olduğu, zamanla çöken elmacıklardan stresli ve travmatik zamanlar geçirdiği, düz alın yapısından ani durumları ve bilgileri önemsemeyen, martı kaşlardan sinirli biri olabileceği, göz hizasının aşağı yönlü olmasından negatif, donuk ve alttan bakışlarından iç dünyasının karmaşıklığı ve amacını gizlemeye çalışan, büyük burundan küçük işlerden tatminsizliği, yarım ağız yapısından genelde karşısındakini küçümseyen aşağı yönlü uçlardan şüpheci, kötümser, memnuniyetsiz, kısa çeneden ise duygusal biri olacağı anlamlarını bu kişiyi tanıdıkça yorumluyor olacağız. Normalde uzmanlığımca karşımdaki kişiyi böyle analiz eder, yorumları ise onunla yaşayanlara ya da iş yapacaklara bırakırım. Kimsenin adımlarını takip etmeden kimse hakkında kesin hüküm vermekten kaçınan biriyim. Ama insanları ve çocukları diri diri yakan soykırım ile anılacak olan Bibi için kendi yorumum olacak. İzlediğim videolardan, gördüğüm beden dil analizlerinden, her ne kadar alnına ve çenesine, çene altına estetik yaptırdığını düşünsem de bu kişinin, ben de kendi bir yorumum olacak. Çünkü bu soykırıma ben de hepimiz gibi sessiz kalamayacağız. Donuk ve alttan bakışlarından iç dünyasındaki savaşın hangi tarafın kazanacağına bağlı olarak seri katillerin ifadelerine bürünmeye yakın olduğu beliriyor. Şu anda seri katillerin de yüz ifadelerini görüyorsunuz. Aynı bakış siz de rastlayacaksınız. Bu ifadeler hepimizde de olabilir. Bunu da unutmamak gerekir. Karakterimizi ise bu ifadeyi kendimize ne kadar maruz bıraktığımız belirleyecektir. Son videolarını izlediğimde küçümseyici tavrı aşırı bir şekilde dikkatimi çekiyor. En azılı katil bile bir müddet sonra kendi vicdanında kendini çok haklı bulacağı şeyler oluyor. Beyindeki acı ve acıma nöronları da çalışmıyor ya da hiç var olmamış olabilirler. Bunun bir tık üstü zaten süper mazojistlik oluyor. Acıdan keyif alan vahşi insanlardır. Bunun bir üst tıkkı.
Toplumdan uzak tutulmalıdır. Böyle insanlar toplumdan uzak tutulması gereken insanları yönetici yapıp sonra da biz böyle bilmiyorduk diye kimse kendi vicdanında kendini aklamaya çalışmasın. Peki video başlığı neden postmodern Hitler olarak attım? Hitler tek başına soykırım yapmadı. Bibi de bu kararları kendi başına almıyor. Tarih ise bu isimleri soykırımla anıyor ve anacak. Hitler fırınlarda insanları yaktı. Bibi de çadırlarda çocukları yaktı. İşin arkasında kimler var? Yani Goebbels gibi bir sürü yardımcısı ne kadar masumdur Hitler'in. Çocukları diri diri yaktıran Bibi'nin de yönetim ekibi, askeri ekibi ne kadar masumdur. Kendisine ait olmayan yerlere çöküp gasp eden, sivillere, hastanelere, okullara bomba atıp halkı şehirden uzaklaştırıp çadırlarda yaşamaya itip sonra diri diri onları yakanları geçmişte aynısı kendisine yapılmış İsrail halkının içinde bu zulme dur diyecek insancıl, barışçıl kimse yok mu gerçekten yani? Yahudiler insanların, çocukların çadırlarda diri diri yakılmasından memnunlar mı? Bilmiyorum. Hitler de aynısını Yahudilere yaptığında Alman halkı haberimiz yoktu ki demişti. Şimdi gözlerinin önünde olanlara da Yahudiler haberimiz yoktu mu diyecek yani. Yani bir gider, diğeri gelir. Bu zihniyeti dışlamadan dünya barışı söz konusu olmayacak. Buna alkış tutan, memnun olan kimse Hitler'le aynı saftadır. Burada sadece Bibi'yi suçlamak çok kolaycılık. Yönetim kadrosundan dünyada bu zihniyeti alkışlayan kim varsa dışlanmalıdır. Çocukları öldürmeyi, insanları diri diri yakmayı kendine haklı gören nasıl bir kitleyse, ülkeleri de elinde tutuyor, her yolu kendilerine haklı görüyorlar. Maalesef şimdilik süper güç değiliz. Bizim süper güç olduğumuz zamanlarda kimse böyle bir şey aklından bile geçiremezdi. Şimdiki süper güçte İsrail sivilleri ve çocukları rahat rahat öldürsün, diri diri yakabilsin diye çevresine kalkan olmuş durumda. Irak'a, Afganistan'a getirdiği demokrasiyi İsrail'e getiremiyor. Tüm dünya vatandaşları olarak gözümüzün önünde soykırım oluyor ve bundan hepimiz sorumluyuz. Hepimiz kendi gücümüzce tepki vermeye çalışıyoruz. Bazılarımız vicdanını kaybetmiş, umurlarında değil, bazıları ise saf kötü insanlar yani soykırımı haklı buluyorlar. Çok uzatmayacağım. Bu video zaten çok büyük kitlere erişeceğinizi zannetmiyorum. Umarım erişir. Bir Yahudi bunu izler ve altında yorum yapar veya gerekeni yapar. Yani bizi ikna etmesin lütfen. Bu videoyu genelde belki benimle aynı fikirde olanlar izleyecek. Başlığı görenler izleyecektir. Umarım birkaç Yahudi bu videoyu izler. Yani kendilerine yapılan aynı soykırımı başkasına yapılmasını desteklemediklerine dair bizi ikna eder. Yani bizi ikna edecek de bir yorumlarla ikna olacak değiliz. Yani acaba Yahudiler Hitler'i ve çevresindekileri soykırım yapan kitleyi dışlamayan Almanlar gibi mi tarihe geçecekler göreceğiz. Sorun Bibi'de de değil. Yani bir Bibi gider diğeri gelir. Bu soykırımı zihniyetinden kurtulmamız gerekir. Bu yüzden Nazizm eşittir Siyonizm'dir. Siyonistler yapıyor bunların altından çıkıyor. Her ülkeyi kendi ellerinde tutuyorlar ve istedikleri gibi oynatıyorlar sırf sermaye sahipleri oldukları için. Ve bu Siyonistlerin ikiyüzlülüğü de asla unutulmamalı. Dünya bu ikiyüzlülüğü yaşayacaktır, hatırlayacaktır. Hitler nasıl Hitler oldu? 1919'daki yapılan Almanlara karşı aşırı yaptırımlar sonucunda o gün genç olan Hitler yönetimi ele aldığında tam bir faşiste dönüştü. Keza bugün aynısı Rusya'ya yapılıyor. Rusya'ya ya da Ukrayna'ya karşı sivillere hedef almasa da yapılan yaptırımların onda biri sivilleri, çocukları yakanlara karşı alınmıyor. Bu yüzden de dünya tarihi bunu da yazar ve dünya tarihi sessiz kalan bizim gibi insanları da yazar. Elimizden şu anda sadece ses çıkartmak geliyor. Bir gün elbette iyilik kazanacağını düşünüyorum. Elbette iyilik kazanacağını düşünüyorum. Elbette iyilik kazanacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendiniz ve çevreniz için yüz analizi isterseniz web sitemden başvurabilirsiniz. Bu videoda öğrendiğiniz teknikleriyle kimsenin adımlarını takip etmeden yargılamayınız. İnsan hayatı hakkında kesin konuşmak hamlıktır. Bunu ancak bir insan hayatı yaşayan bilir. İçeriği beğenmeyi, abone olmayı ve suretler serimizi ve diğer hazırlayacağım videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz.
Katıl ve teşekkür butonları aktif olmuşsa değerlendirebilirsiniz. Kalın sağlıcakla canlar.